Cengiz Han 1227'de öldüğü sırada imparatorluk Roma İmparatorluğundan 2,5 kat daha büyüktü. İmparatorluğu 12 milyon kilometre kareye yayıldı. Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk. Oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğu haline geldi. Genetik mirası o kadar büyüdü ki 2003'te yayımlanan bir araştırma, dünya genelindeki yaklaşık 200 erkekten birinin Cengiz Han'ın doğrudan torunu olabileceğini öne sürdü. 800 yıl önce bilinen en güçlü orduyu kurdu. Moğollar çok verimli ve korkutucu savaşçılardı. Genelde şok taktiklerini kullanıyorlardı. Sahte geri çekilmeler, sürpriz saldırılar, psikolojik savaş ve hatta rehine alma ve insan kalkanları kullanmak Moğolların klasik manevraları arasındaydı. Önce düşmana zırh delici oklar atarak savaşı başlatırlar, ardından da ölümcül atlı saldırıyla onları yok ederlerdi. Bazen de düşman yalandan kaçmakta olan Moğol güçleri tarafından gizli okçuların olduğu bölgeye çekilir ve burada imha edilirdi. Tarih boyunca Rusya'yı kışın işgal edebilen tek ordu Moğol ordusudur. Cengiz Han ve ordusu dünya nüfusunun %11'ini, yani o zamanın sayılarıyla 40 milyonunu ortadan kaldırdı. Düşmanlarını en çok korkuyla etkisiz hale getirmek istiyor, fakat teslim olurlarsa affediyordu. Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak meritokratik bir ordu meydana getiren Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde kurduğu posta teşkilatı ve casus ağı ile istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutar. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan ve M.Ö. 1162'de Altınsoy diye nitelendirilen Börçegin boyunda, bugünkü Ulanbator yakınındaki Burhan Haldun Dağı'nın eteğinde, ileride büyük bir savaşçı olacağına işaret olarak gösterilen elindeki kan pıhtısıyla doğan Cengiz Han, bugün hala bir kesim tarafından büyük bir askeri deha ve fatih olarak görünürken, diğer kesim tarafından acımasız bir barbar olarak görünür. Gerçek adı Temuçin'dir ve klasik kaynaklara göre kendisinde muhtemelen Moğolların göreneklerine uygun şekilde babasının esir aldığı yüksek rütbeli bir düşmanın adı verilmiştir. Bazı kaynaklar bu esirin Moğolların uzun süredir düşmanı olan Tatarların lideri Temuçin Uge olduğunu ileri sürer. Babası Yesügey, Borçegin kabilesinin lideri ve aynı zamanda Moğol kabilelerinin bir önceki hanıydı. 2 karısı vardı. Cengiz Han'ın 3 öz erkek ve 1 kız ve 2 üvey erkek kardeşi vardı. Cengiz Han çocukluğunda içe dönüktü ve zamanın çoğunu yalnız geçirirdi. Oldukça özgürlükçü ve kendi bildiğini okuyan biriydi. Doğduğunda Moğollar sürekli kendi aralarında savaşan ve bir bütün olamamış bir halktı. Yesügey, Cengiz Han 9 yaşındayken bir yolculuk sırasında Tatarlar tarafından zehirlenir. Cengiz Han, Borçegin kabilesinin bir sonraki lideri olarak babasının izinden gitme çabasındayken, kabilesi onu liderlik yapma konusunda yetersiz bulur ve böylece liderlik yarışından elenmiş olur. Oluşan iktidar boşluğunu ise Temuçin'in annesi ve kardeşlerini haince yalnızlığa terk eden rakip Tayçuyut ailesi doldurur. Ve Cengiz Han'ın çocukluğu hayatta kalma mücadelesiyle geçer. 13 yaşında üvey kardeşini topladıkları yiyecekleri paylaşmaması sebebiyle öldürdüğü söylenir. 9 yaşında Ongirat kabilesinden Börte ile evliliği düzenlenir. Cengiz Han onun kampına gönderilir ve burada beraber büyürler. 16 yaşına geldiğinde evlenirler. Moğolların gizli tarihine göre Temuçin'in babası Yesügey yıllar önce Cengiz Han'ın annesi Hulen'i Merkit kabilesinden kaçırarak evlenmiştir. İntikam zamanı gözetleyen Merkitler de Börte'yi kaçırıp Yesügey'den öçlerini almışlardır. Bunun üzerine ittifaklar kurma konusundaki keskin sezgileri Cengiz Han'ı haklı çıkarmıştır ve bir Samur-Kürk armağanı ile Tuğrul'u, yani Kerayitlerin hanı ve Moğolların en güçlü aşiretlerinden birinin liderini ziyaret eder. Tuğrul, Yesügey'in geçmişte andası, yani kan kardeşidir ve bu kardeşlik şimdi de Tuğrul'un genç Temuçin'in elinden tutmasını gerektirir. Bundan dolayı eski müttefikin oğlu için 20.000 kişilik bir ordu hazırlatır. Temuçin'e çocukluk arkadaşı Camoka'nın liderlik ettiği silahlı gruplar yardımcı olur. Bu büyük takip sonucu genç Cengiz Han ilk büyük zaferini Camoka'nın da yardımıyla Merkitlere karşı kazanır ve gelinini kurtarır.
Alıkoyulduktan 7 ay sonra Börte kurtarıldı ve Jochi diye bir bebek dünyaya getirdi. Bu bebeğin Cengiz Han'ın çocuğu olup olmadığı konusu muallakta kalmıştır. Börte'nin kurtarılması sonucu Cengiz Han Camoka'ya altın kemer verir. Ancak Camoka'nın Cengiz Han'la olan dostluğu muhtemelen kişisel hırsları nedeniyle uzun sürmez ve kısa süre sonra Camoka Temuçin'in baş rakibi olur. Ardından gelen 10 yılda bu rekabet Dalan Bazut Muharebesi ile sonuçlanan acımasız bir düşmanlığa dönüşür. Temuçin bu savaşta ağır bir yenilgi alır ve yakın adamlarından bazılarının büyük kazanlarda kaynatılarak öldürüldüğünü haber alır. Milattan sonra 1206'da bir dizi askerin saf değiştirmesiyle Camoka kendi adamları tarafından Temuçin'e teslim edilir. Cengiz Han arkadaşına dostluk elini uzatsa da o bunu reddeder ve öldürülmeyi tercih eder. Nasıl gökyüzünde bir güneş varsa bir lider olmalı der. Soylu kanı dökmeyen Cengiz Han, Camoka'nın omurgasını kırdırarak öldürtür. Cengiz Han ihaneti asla kabul etmezdi. Kendi düşmanına dahi ihanet edenleri idam etmiştir. Camoka'nın adamları kendisine ihanet ederek onu Cengiz Han'a teslim etmişlerdi. Camoka'nın adamları Cengiz Han'dan ödül beklerken Cengiz Han onları idam ettirmiştir. 1216'da Çin'de Qin sülalesi hakimken Çin'in vergi isteğine hakaret kabul eden Cengiz Han, Çin Seddi'ni aşarak 4 kol halinde Çin'i istila etti. Pekin'i alan Moğol orduları Çin denizine kadar her tarafı yakıp yıktılar. 1218'de daha önceden Harzemşahlara gönderdiği elçiler ve kervanları saldırıya uğrayan Cengiz Han, 200 bin kişilik ordusuyla beraber Otrar Vadisi'ne geldi. Otrar faciası olarak tarihe geçen bu olayda Cengiz Han 5 ay boyunca şehri kuşattı. Bu 5 ayın sonunda Vali İnalcık Moğolların eline esir düştü. Cengiz Han'ın emriyle vali başından kaynar gümüş dökülerek infaz edildi. 31 Mayıs 1223 tarihinde Kalka Nehri Muharebesi'nde Moğollar taktik olarak fazla savaşmadan geri çekildiler. Rus Kuman orduları zaferi kazandıklarını sanarak onları kovalamaya başladılar. Moğolların amacı onları yok edebilecekleri bir bölgeye çekmekti. Ruslar ve Kumanlar Moğolları 8 gün kovaladılar. Moğollar Kalka Nehri'ne gelince durup savaşmaya başladılar. Savaş sonucunda Moğollar kendilerinden 4 kat üstün Rus Kuman ordusunu yendiler. Rus prensi hava almayan bir sandığın içine konularak boğuldu. Cengiz Han yalnız askeri başarılarla yetinmemiş, Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askeri işlerini düzenleyen bir kanun da yapmıştı. Cengiz Yasası diye bilinen bu yasa, eski Türklerden Moğollara kadar gelen sözlü geleneğin 33 defterde toplanmasıydı. Cengiz Han işkenceyi yasaklayıp zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına hangi milletten olursa olsun aralarında bir ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmesi ve vergiden muaf tutulmalarını kanunlaştırmıştı. Portresinin yapılmasını yasaklamıştı. Ona ait resim ya da heykeller o öldükten sonra yapılmıştır. Yetenekli olduğunu düşündüğü düşman generallerini kendi safına katardı. Bir savaş sırasında kendisini okla yaralayan Cebe'yi de kendine kattı. Dinlere saygılıydı. Kendisi çadırda günlerce dua eder ve diğer dini liderlerle inançlarını tartışırdı. Moğol İmparatorluğu Doğu ile Batı'yı birbirine bağladı. İpek yolunu canlandırdı. Diplomatik dokunulmazlık ve dini özgürlük kavramları onun döneminde yerleşti. Güvenilir bir posta hizmeti ve kağıt para kullanımı sağlandı. Yani Cengiz Han sadece dünyayı ele geçirmekle kalmadı, ona medeniyet de getirdi. 1227 yılında Kuzey Çin'deki Tangutları yendiği seferden dönerken öldü. Oğluna son sözleri, "Senin için koskoca topraklar fethettim. Fakat hayatım tüm dünyayı fethetmek için çok kısa. Sana bırakıyorum" oldu. Cengiz Han'ın ölüm nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte son zamanlarda bilim insanları bir teori ortaya attılar. Bu teoriye göre hıyarcıklı vebadan ölmüş olabileceği keşfedildi. Cengiz Han'ın cenazesine katılan 2000 konuğun definin yerini söylememeleri için öldürüldüğü ve gömüldüğü yerin üzerinde atların sürüldüğü söylenir. Mezarın şu anda nerede bulunduğu tam olarak bilinmemektedir. Dünyayı fethetme arzusundan, onun soyundan gelenlerin sayısına, getirdiği kanunlardan mezar yerinin gizemine kadar daha nice yıllar konuşulacak gibi görünüyor Cengiz Han.